Herkese merhabalar. Ben Doktor Burhan Özalp, plastik ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bu videomuzun konusu lip ödem ameliyatı olmak isteyen hastaların kafasına takılan ana bir soru. Bunu cevaplamaya çalışacağız. Evet, ben lip ödem hastasıyım. Hocam ameliyat olacağım. Peki bu hastalıktan tamamen kurtulacak mıyım? Lip ödem denen hastalık bundan sonra benim hayatımda olmayacak mı? Şimdi bunu detaylandırarak anlatacağım. Bizim lipödem ameliyatında yaptığımız şey, lipödem cerrahisi dediğimiz şey, özel bir liposuction yöntemi. Özel cihazlar kullanıyoruz, özel teknikler kullanıyoruz. Mümkün olduğu kadar sizin dokunuza, damarlarınıza, ak kan dediğimiz lenf damarlarınıza çok az zarar vererek, onları çok az travmatize ederek mümkün mertebe alabildiğimiz kadar yağı almak. Lipödem ameliyatında biz bunu yapıyoruz. Peki ne kadar yağ alıyoruz? Benim uzun yıllardır kendi cerrahi pratiğim, ameliyat tecrübelerimle ben bir hastanın kilosuna göre bu kararı veriyorum. Şimdi bize lipödem ameliyatı için gelen hastalardan bazıları 95-100 kilo, bazıları 55 kilo. Bu iki farklı bünyeden eşit miktarda yağ çıkartmak mümkün değil. Yani dolayısıyla her hastadan şu kadar yağ almak mümkün demek doğru değil. Ben ne yapıyorum? Hastanın kilosunun %10'u benim için güvenlik üst sınırı. Yani bir hasta 90 kiloysa ben bundan 9 litreye alıyorum. Bir hasta 55 kiloysa ben bundan 5,5 litre alıyorum. Yani bu civarlarda dolaşıyorum ve bunun güvenli olduğunu düşünüyorum. Hastalar da bunu gerçekten zorlansalar bile tolere edebiliyorlar. Peki biz liposuction yaptığımızda, yağ aldığımızda ne oluyor? Şimdi normalde ergenlik dönemimizde, gelişim süresinin sonunda vücudumuzda olan yağ hücrelerinin sayı olarak sabit olduğunu biliyoruz. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yani ne demek? Burhan Özalp ergenlik dönemini bitirdi. 18-20 yaşında ve bacaklarında 100 tane yağ hücresi var. Artık ömür boyunca bacaklarında 100 tane yağ hücresi olacak. Çok ekstrem durumlar hariç. Normal bir şekilde hayatını sürdürdüğünde. Biz peki kilo alıp verirken ne oluyor bu yağ hücreleri? Diyelim ki benim bacağımdaki yağ hücrelerinden bir tanesinin hacmi ben 70 kilodayken bu kadar. 80 kilo olduğumda bu kadar oluyor. 90 kilo olduğumda bu kadar oluyor. Yani kilo alıp verdiğimizde yağ hücreleri çoğalmıyor ama genişleyip daralıyor. İşte liposuction yaptığımızda biz bu yağ hücrelerini parçalıyoruz. Yani ne oluyor? Diyetle sporla daralıp, genişleyen, incelip, kalınlaşan, büyüyen yağ hücreleri bu sefer sayı olarak azalıyor. Yani ben diyet yapsam 90 kilodan 80 kiloya düştüğümde yine bacağımda 100 tane yağ hücresi olacak. Ama liposuction yapılırsa bana bu yağ hücrelerinin sayısı azalacak. Diyelim ki 70 tane olacak. Peki ne oluyor? Yağ hücrelerinin sayısı azaldığında vücutta yağ tutma kapasitesi de azalıyor. Yani bacaklarda lipödem ameliyatı yaptım ben. Bir hastanın bacağından 9 litre yağ aldım. Bu hastanın diyelim ki ameliyat öncesinde yağ tutma kapasitesi atıyorum 100 ise artık 40'a düşüyor, 50'ye düşüyor. Bu neyi getiriyor beraberinde? Eğer ki siz liposuction ameliyatı olursanız bacağınızdaki yağ tutan hücrelerin sayısı yani yağ hücrelerin sayısı azalıyor. Tekrardan eskisi gibi bir duruma dönmek yani hastalığı hiç ameliyat olmamış gibi tekrardan eski durumunuza dönmeniz gibi bir şey yok. Ama yağ hücrelerinin tamamını da alamadığımız için bu hastalıktan da sizi tamamen kurtaramıyoruz. Ama yağ miktarı azaldığı zaman hastalığın bir kere evresi sabitleniyor. İlerlemesi duruyor. Biliyorsunuz lipödemin evreleri var. Biz lipödemi 4 evreye 5 tipe ayırıyoruz. Ben evre 1'de bir hastaya lipödem ameliyatı yaptım diyelim. Bu hasta kendi doğal akışında hiçbir müdahale olmadan yıllar içerisinde evre 1'den evre 2, evre 3'ten evre 4'e bu şekilde gidebilir. Yani böyle bir potansiyel var ama biz yağ ameliyatı yani liposuction ameliyatıyla yağ hücrelerini aldığımız zaman hastalığın bir kere bu seyri, hızlanma seyri yavaşlıyor. Bazen duruyor. Siz 60 kiloyla ameliyata girdiniz. Biz sizden 6 litreyi aldık. Ameliyat sonrası ödemler geçti 1 yıl, 1,5 yıl ve yemenize dikkat ettiniz. Yani ekstra kilo almadınız. Siz ameliyat sonrası diyelim ki 55 kiloya düştünüz. Ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra 5 kilo daha aldınız. Bu tekrardan alınan kiloların hepsi bizim liposuction yaptığımız lipödem alanından olmuyor. Çünkü neden? Oradan biz yağ hücrelerini almıştık. Oranın yağ tutma kapasitesini azalttık. Artık bacaklar ya da kollar nereden yağ alıyorsak vücudun diğer alanlarıyla daha senkronize, daha benzer özellikle yağ alıyor. Yani özetle lipödem ameliyatı size ne kazandırır? Hastalıktan sizi tamamen kurtarmaz. Hastalığa sekonder yani hastalıktan dolayı ortaya çıkan damarlarda varis oluşumunu azaltır. Çünkü yağ hücreleri damarlara baskı yapıyor. Yağ hücrelerini biz sayı olarak azalttığımızda damarlar baskıdan kurtulduğu için rahatlıyor.
inflamasyon azaldığı için sinirler ve yağ hücreleri de alındığı için sinirler de rahatlıyor. Ve lipödem hastalarında çokça görülen ve çok muzdarip olmalarına neden olan bacaklarda ağrı şikayeti azalıyor. Hastalığın ilerlemesi yavaşlıyor ya da duruyor. Ama tamamen geçmiyor. Yani siz lipödeme bağlı sırtınızda 10 tane yük kefe taşıyorsanız ameliyattan sonra bu 3'e iniyor, 4'e iniyor. Hastalık kontrol altına alınıyor, ilerlemesi duruyor. Peki hastalık ilerlerse ne oluyor? Bunu da çok kısa anlatayım. Daha sonra bu videoyu sonlandıralım. Hastalık ilerledikçe bir kere yağ miktarı artıyor. Artık deri bu uzun süre yağ tutmaya bağlı inceliyor. Bazı yerlerden sarkıyor. Bir kere derideki düzensizlikler artıyor. Yani evre 1'de gelen hastanın bacakları yağlanmış ama daha düzgün olurken evre 4'te gelen hastanın artık bacaklarının derisinin yüzeyi dalgalanmış oluyor. Özellikle diz iç kısmından üst tarafta uyluktan sarkmalar başlıyor. Yani lipödem ameliyatı olursanız siz erken evrede bu ilerleme sürecini durdurursunuz. Hastalığın size olan yüklerini azaltırsınız. Daha hayat kaliteniz, konforunuz artmış. Estetik kısmından hiç bahsetmiyorum. Onlar tabii ki var. Alt üst beden uyumsuzlukları, ondan sonra elbise bulmakta zorlanmalar gibi şeyler. Bunların hepsinden zaten biz size bir fayda kazandırmış oluyoruz. Ama sağlık açısından da dediğim gibi hayat konforunuz artıyor. Gündelik işlerde yorulmanız azalıyor. Daha konforlu bir hayat sürüyorsunuz. Ve geleceğinize yönelik kendinize aslında bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu lipödem ameliyatları ile ilgili bundan sonra da sık sık videolar çekmeyi düşünüyorum. Ara ara tekrardan video yüklemeyi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bu lipödem ameliyatı ile ilgili ilk YouTube videom olacak. Bunu biraz da Instagram'a koyacağım bir kısmını. Altına yorum olarak da merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız ya da işte hocam şunları daha fazla anlatsanız daha iyi olur gibi katkıda bulunursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.